İçeriklerinizi paylaşmak için saçma sapan kısıtlamalar koyan Metricool ya da Buffer gibi sitelere her ay onlarca dolar bayılmayı bırakın. Bu videoda hiçbir sınır, hesap kısıtlaması veya ekstra lisans ücreti olmadan kendi sosyal medya içerik yönetim sitenizi nasıl kuracağınızı sıfırdan anlatıyorum. Hazırsanız kemerinizi bağlayın. Başlıyoruz. Öncelikle bunun için bir VPS'e ihtiyacınız var. VPS ne derseniz en basit haliyle şu: kendi evinizde bilgisayarınızı 7/24 açık bırakıp fatura vesaire ödemek yerine bir veri merkezinde size ayrılmış yüksek hızlı bir sanal bilgisayar kiralıyoruz gibi düşünebilirsiniz. VPS'i nereden kiraladığınızın çok da önemi yok. Ben şahsen Hetzner tavsiye ederim. Eğer buranın fiyatları size pahalı geliyorsa Natro olsun, Hostinger olsun, OWeb olsun pek çok yerden VPS kiralayabilirsiniz. Şimdi burada önemli detaylar şunlar. VPS'inizde en az 4, tavsiyemse 6 ya da 8 GB RAM olmalı ve yine en az 40 GB alan olmalı. Ben kendi VPS'imi OWeb'den kiraladım. Reklam değildir, sadece söylüyorum. Siz de eğer buradan kiralayacaksanız VPS 2 ya da VPS 3 paketini kiralayabilirsiniz. Bende şahsen VPS 3 paketi var. Ben pek çok site çalıştırdığım halde yetiyor. VPS'inizi kiralarken burada ana bilgisayar adının çok da önemi yok. Buraya isminizi falan yazabilirsiniz. Ama root şifresi çok önemli. Buraya karmaşık ve güçlü bir şifre yazın. Öyle Mehmet bilmem ne 1975 falan yazmayın. Eğer aklınıza bir şifre gelmiyorsa bu sayfaya gelip buradan şöyle karmaşık, zor bir şifre oluşturabilirsiniz. Tavsiyem sembolleri kaldırın, bazen problem çıkartıyor. Bu şifreyi kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Root şifresi çok önemli. Bu şifreyi unutmuyorsunuz. Tekrar belirtiyorum. Nereden kiraladığınızın önemi yok. Root şifrenizi unutmayacaksınız ve işletim sistemi olarak da Ubuntu 22.04 seçeceksiniz. Ekstra bir panele gerek yok. Bunun kendi paneli bize yetiyor. Ek IP'ye gerek yok. Yedeklemeye gerek yok. Bunların hiçbirine gerek yok. Bunları seçtikten sonra ödemenizi yapın. Satın alımdan sonra gördüğünüz üzere hizmetler kısmından VPS'imize tıkladık. Sizde buraların ismi farklı olabilir. Nereden kiraladıysanız onun VPS yönetim kısmına gelin. Önemli olan iki detay vardı. Birisi root şifremiz, diğeri de burada yazan IP adresi. IP adresini buradan hep görebilirsiniz ama root şifrenizi unutursanız bazı servisler sıfırlamanıza izin vermiyor. Sıfırlayamazsanız da çok büyük sıkıntı çıkabilir. Bu ikisini bir yere not edin. Password Manager uygulaması olur, not defteri olur, direkt deftere yazabilirsiniz, fark etmez. Root şifrenizi kaydediyorsunuz. Şimdi VPS'e bağlanmak için, yani bu bilgisayara bağlanmak için bir sürü yöntem var. Ben size en rahatını göstereceğim. Visual Studio. Neden Visual Studio derseniz hem bunun içinden VPS'imize rahatlıkla bağlanabileceğiz, hem gerekli konfigürasyon dosyalarını düzenleyebileceğiz, hem de olur da ileride siz kendiniz başka bir site çalıştırmak isterseniz VPS'inizde Visual Studio Code sayesinde rahatlıkla sitenizi yapabilir, düzenleyebilirsiniz. Eğer VS Code çok yavaş iniyorsa şu an kartlarda çıkan videodan nasıl hızı arttırabileceğinizi izleyebilirsiniz. VS Code inerken şunu belirteyim. Gerekli doğrulamaları yapmak ve sistemi düzgün çalıştırmak için bir domaine ihtiyacınız var. Bir URL'ye ihtiyacınız var. Ben domainimi de yine OWeb'den aldım. Saçma sapan bir domain almayın. Düzgün kullanacağınız bir domain alın. Şöyle VS Code'u kuralım. Gördüğünüz üzere kurulumu gayet basit. Burada hepsine tik koyun ve sonraki deyin ve kur deyin. Eğer bilgisayarınızda VS Code zaten kuruluysa buralara atlayabilirsiniz. Ben ilk defa VPS kiralayıp ilk defa böyle bir şey yapacak olan arkadaşlar için anlatıyorum. Zaten aşağıda gördüğünüz üzere videoyu parçalara böldüm. İşinize yarayacak parçalara direkt gidebilirsiniz. Ama tavsiyem en başından sonuna kadar izlemeniz. VS Code'u açıyoruz. VS Code'a giriş yapmanıza gerek yok. Şimdi buradan şu gördüğünüz eklentilere tıklıyoruz. Buraya Remote SSH yazıyoruz. Bu Remote SSH eklentisini kuruyoruz. Install'a bastığınızda otomatik kurulacaktır. İşte şimdi VPS'imize bağlanacağız. Bu sol altta gördüğünüz Open a Remote Window'a tıklıyoruz. Buradan Connect to Host'a tıklıyoruz. Add New SSH Host diyoruz. Buraya SSH boşluk root add, bu add'ten sonra VPS'inizin IP adresini yazacaksınız. Gördüğünüz üzere IP adresini yazdım. Bu arada ben bu IP'yi sansürlemeden gösteriyorum. Çünkü benim VPS'imde zaten gerekli programlar kurulu olduğu için tekrar kurarsam bozabilirler.
O yüzden ben bir Ubuntu üzerinde programların kurulumunu göstereceğim. Siz bu videoyu izlediğinizde ben bu Ubuntu'yu çoktan kapatmış olacağım için IP adresinin bir önemi yok. Ama siz VPS IP'nizi kesinlikle kimseyle paylaşmıyorsunuz. IP adresiniz ve root şifrenizi hiçbir şahısla paylaşmayacaksınız. Bakın çok önemli. IP yazıyoruz ve enter'lıyoruz. Direkt en üstteki seçeneği seçiyoruz. Sonra bakın uyarı geldi. Buradan Connect'e basıyoruz. Bizden burada root şifrenizi soracaktır. Buraya root şifrenizi yazıyorsunuz. Ben şimdilik root değil, size programların kurulumunu göstermek için VMware'da çalıştırdığımdan dolayı kullanıcı adımı yazdım. Siz root yazacaksınız. Buraya root şifrenizi yazın. Yani VPS kiralarken belirlediğiniz şifreyi. Ve enter'layın. Bir süre bekleyelim. Evet, gördüğünüz üzere VPS'imize bağlandı şu anda. Şimdi VPS bağlantısını yaptık. Şimdi sıra domain bağlantısını yapmakta. Hem sitemizi güvende tutmak hem de bütün bu işlemleri daha rahat yapmak için domainimizi Cloudflare'a bağlayacağız. Bir Cloudflare hesabı açıp giriş yapın. Sonra buradayken Add Domain'e tıklayın. Connect a Domain deyin. Aldığınız adresi, mesela benim gördüğünüz üzere erdemcastle.com, buraya yazın. Sonra buradan Continue'ye basın. Gördüğünüz üzere adresimiz eklendi. Buradan Free Plan'i seçin. Şimdi bakın burada gördüğünüz üzere 2 tane adres verdi bize. Name server verdi. Domainimizin sayfasını açıyoruz. İsim sunucuları kısmına tıklıyoruz. Buradaki isim sunucularını Cloudflare'ın verdiği isim sunucularıyla değiştiriyoruz. Name serverların aktif olması 2 ile 4 saat arası sürebilir. Bunları kaydedin. Ondan sonra I updated my name servers deyin. Cloudflare bunu saatte bir kontrol edecektir. Siz de saatte bir buradan check name servers now diyerek kontrol edebilirsiniz. Name serverlar yayınlandığında artık siteniz tamamen Cloudflare'dan çalışıyor olacak. Domaini kiraladığınız yerin hiçbir önemi olmayacak artık. Şimdi buradan DNS kısmına giriyoruz. Ben videoda sorunsuz anlatabilmek için başka bir domain kullanacağım. Siz kendi domaininiz neyse onu kullanın. Bu eski DNS kayıtlarından eğer domain firmanızın adı geçen varsa o kalsın. Geri kalanları silebilirsiniz. Buradan add record basıyoruz. Type olarak A kaydı seçiyoruz. Mesela domaininiz erdemcastle.com. Bunu dümdüz yazmayacağız. Başına subdomain dediğimiz bir alt alan adı bağlayacağız. Eğer ileride bir ana sayfa yaparsanız sıkıntı çıkmasın diye. Ana sayfa yapmayacaksanız bile siz bunu yapın. Mesela posties yazabilirsiniz ya da social media olabilir, planning olabilir. Bunun hiçbir önemi yok. Ben buraya plan yazacağım. IPv4 adres kısmına da VPS'inizin IP adresini yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra save deyip kaydedin. Şimdi artık plan.erdemcastle.com adresine girdiğimde ya da sizin domaininiz neyse ona girdiğinizde başta herhangi bir sayfa açılmayacak çünkü daha henüz yapmadık. Ama yaptığımızda bu adrese girdiğinizde sayfamız açılacak. Şimdi ikinci ve aslında en önemli sayılabilecek kısım yine Cloudflare'dayız. Buradan back to domain istiyoruz. Geri geliyoruz. Storage, Databases, R2 Object Storage, Overview seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi R2 ne derseniz kısaca şöyle anlatayım. Sosyal medyada yayınlanacak içeriklerimiz yayınlanmadan önce tabii ki de depolanması gerekiyor. Hem VPS'imizin depolama alanını öldürmemek için hem de biraz da ilerlerde anlatacağım kısıtlamalar takılmamak için R2 dediğimiz bir tür bulut depolama alanı oluşturacağız. Bu R2'de ilk 10 GB ücretsizdir. Eğer 10 GB'ı aşarsanız ücretlendirmeye başlıyor ama çok da ucuz, onu söyleyeyim yani. 1 TB alan bile kullansanız pek koymaz. 10 GB da fazlasıyla yeter. Shorts ve Reels videoları için, kısa videolar için fazlasıyla yeter. Storyler için falan da yeter. Uzun video yayınlayacaksanız eğer YouTube'da vesaire onu direkt YouTube'dan yayınlayın. Bu daha çok kısa videolar, shortslar, postlar için. Buradan Create Bucket tuşuna basıyoruz. Bucket name'in çok bir önemi yok. Ben bunu Posties yapacağım. Kullanacağımız servisin ismi Posties çünkü. Buradan hiçbir şey ellemeden Create Bucket seçeneğine tıklayın. Şimdi öncelikle R2 Object Storage kısmına geri gelin. Geçici bir not defteri sayfası oluşturalım. Burada yazan account ID'nizi S3 AP yazan bu uzunca URL'yi kopyalayıp ikisini de buraya yapıştırın. Bunları ileride kullanacağız. Sonra buradan tekrar bucket'ımıza yani kovamıza girelim. Settings'e gelelim. Source Policy seçeneğine tıklıyoruz. Add tuşuna basıyoruz. Burada yazanı siliyoruz. Benim yine size açıklamada vereceğim bu kodu yazıyoruz. Şimdi bu ne derseniz aslında bu bir tür güvenlik bariyeri diyebiliriz. Buradaki Allowed Origins'e kendi adresinizi yazıyorsunuz. Ben mesela az önce belirlediğimiz adresi yazayım. Gördüğünüz üzere. Bu şu demek, eğer başka bir adresten bir istek gelirse bu kovaya direkt reddetmesi demek. Dediğim gibi bir güvenlik. Peki bu allowed methods ne derseniz eğer kovamızdaki dosya ile alakalı bilgilerin alınmasını sağlıyor. Get dosyayı indirmek, put dosya koymak, head dosya verilerini görmek, delete de dosya silmek.
Bunların olması gerekiyor. Kısacası bunlar bir tür güvenlik ve bir tür optimizasyon. Bunu yazıp save diyoruz. Şimdi Cloudflare'daki son işimiz buradan compute kısmına tıklıyoruz. Workers Pages kısmına tıklıyoruz. Buradan create application basıyoruz. Start with hello world'a tıklıyoruz gördüğünüz üzere. Burada şu baştaki worker name kısmını plan yapabilirsiniz, postiz yapabilirsiniz. Bunun çok bir önemi yok. İsmi yazıyoruz ve deploy diyoruz. Şimdi bu worker dediğimiz şey ne işe yarayacak derseniz bizim buradan koyduğumuz videoyu bucket'a taşıyacak. Yani kovaya taşıyacak. Aslında aradaki aktarım görevini görecek diyebiliriz. Aynı zamanda eğer biz bu bucket'ı ayarlamasaydık, bu worker'ı ayarlamasaydık siz bir tane shorts videosu bile yükleyemez, paylaşamazdınız. Çünkü arada çok fazla Cloudflare'ın kullanacağımız servis Postiz'in kısıtlamaları var. Worker ve bucket sayesinde aslında bu kısıtlamalardan paçayı kurtarmış oluyoruz. Add Binding'e tıklıyoruz. Artı Binding diyoruz. Buradan R2 bucket'ı seçip Add Binding diyoruz. Variable name kısmını My Bucket yapın. Bu önemli. Bunu değiştirmeyin. Bakın gördüğünüz üzere. R2 bucket'tan da az önce oluşturduğumuz bucket'ı seçiyoruz ve deploy diyoruz. Buradaki edit code seçeneğine tıklıyoruz. Buradaki kodu silin. Onun yerine yine benim açıklamada verdiğim bu kodu yazıyorsunuz. Bu kodu yazın ve deploy deyin. Bu da aynı şekilde gördüğünüz üzere o yönlendirmeleri yapıyor. Kaydettikten sonra şuradan geri geliyoruz. Buradan domains'e tıklıyoruz. Custom domain and roots kısmından add domain diyoruz. Buradan kendi domaininizi seçiyorsunuz. Şimdi burada bir adres daha oluşturuyoruz. Bu ne için? Az önce yaptığımız planlı olan gireceğimiz sayfaydı aslında. O adresten sayfaya gireceğiz. Buradaki domaine ise biz girmeyeceğiz. Bu aradaki taşımacılığı yapması için. Ben bunu paylaşım yapıyorum. Bunu ne yaptığınızın çok önemi yok. Ama ve lakin hiçbir şeyi sallamayın. Bunların hepsine ihtiyacımız olacak. Add domain deyip ekliyoruz. Şimdi Cloudflare ile işimiz şu anlık bitti. Tekrardan VS Code'a bakıyoruz. Buradan şu 3 noktadan yeni bir terminal açıyoruz. Gördüğünüz üzere şu anda VPS'imizin içindeyiz. Buraya ilk olarak sudo apt update yazıyoruz. VPS'imizin işletim sistemi yani Ubuntu'nun içindeki paketleri güncellemesi için yani sistemi güncellemesi için lazım. Şimdi de sudo apt upgrade y yazıyoruz. Bu biraz sürebilir. VPS'imizi tamamen güncelliyoruz şu anda. Bütün paketleri tamamen kuruyor. Gördüğünüz üzere güncellemeler tamamlandı. Şimdi yine açıklamada verdiğim bu komutu yazıyoruz. Bu komut ne işe yarıyor derseniz sitemizi çalıştırmak, sertifikaları almak, bellek kullanımımızı kontrol etmek gibi ihtiyacımız olacak bütün paketleri sistemimize yüklüyor. Gördüğünüz üzere kurulumlar tamamlandı. Şimdi son olarak Docker kuracağız. Docker ne derseniz sistemdeki hiçbir pakete dokunmadan Postiz'i yani bu içerik planlama sitemizi sorunsuz çalıştırmamızı sağlayacak. Birinci komutumuzu yazdık. İkinciyi de yazıyoruz. Şimdi bunlar ne yarıyor derseniz bu birinci komut Docker'ın gerekli yükleme dosyasını sistemimize indirdi. Bu komutla da o dosyayı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere kurulumu tamamlandı. Ve şimdi son olarak bu komut ile Docker'ı aktif ediyoruz. Şimdi sıra geldi işte sitemizi kurmaya. En iyi kısım. Buraya geliyoruz. mkdir-p opt postis cd opt postis. Şimdi bu ne demek derseniz mkdir opt dizininde postis klasörü oluşturuyor ve cd ile de ona bağlanıyoruz. Bu komutu da şimdi gördüğünüz siteyi kuracağımız komutu da yine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Enter'lıyoruz. Gördüğünüz üzere ana dosyamız indi. Şimdi buraya nano docker-compose.yaml yazıyoruz. Gördüğünüz üzere bütün ayarlarımız burada. Ben size tane tane nerede ne gerektiğini anlatacağım. Şimdi burada birkaç tane değerimiz var gördüğünüz üzere. Main URL sayfaya gireceğimiz adres. Frontend URL de aynısı. Public backend URL dediği arka planda videoları senkronize eden, bunları ayarlayan adres. Backend internal Postiz'in kendi içinde çalışacak olan adres. Yine bu video ayarlamayla alakalı ve JVT secret. Bu da siz siteye giriş yaptığınızda oturumunuzu saklaması için bir anahtar aslında. Şimdi en tepeden başlayalım. Main URL ve frontend URL kısmını bakın bu kenardaki tırnakları sakın silmiyorsunuz. Buraya gelin http'si // sonra da buraya adresinizi yazın. Gördüğünüz üzere ben böyle yapmıştım adresimi. Frontend URL'ye geliyorum. Yine aynısını yazıyorum. Next public backend URL'de /API adresini silmeyin.
domain. Bunun öncesine yine aynı adresi yazın. Gördüğünüz üzere böyle olacak. JWT secret kısmında bu tırnağın içindeki yazıyı silin. Buraya da rastgele karmaşık bir şifre yazın. Yine aynı şekilde password generator'dan bir şifre alabilirsiniz. Bunu buraya sağ tık ile yapıştırıyoruz. Bu ayarlar çok önemli. Burada bir hata yaparsanız komple patlayabiliriz. Burada gördüğünüz üzere backend internal URL kısmında localhost 3000 yazıyor. Bunu localhost 5000/API yapıyoruz. Bakın çok önemli. Sonra bir aşağı geliyoruz storage settings kısmına. Bunun başına şöyle kare işaretleri koyuyoruz ve bunları devre dışı bırakıyoruz. Aşağı gelip Cloudflare R2 settings'in başındaki kareleri siliyoruz. Şimdi neden bunu yapıyoruz derseniz. Eğer storage settings aktif kalsaydı VPS'imizin depolama alanında tutacaktı bütün videoları. Bu da hem VPS'imizin alanını dolduracaktı. Aynı zamanda Cloudflare'ın çok düşük bir dosya limiti olduğu için dosyalarınızı bir türlü Postgres'e yükleyemeyecektiniz. Biz bunu worker'a koyuyoruz. Yani R2'ye koyuyoruz. Bu sayede hem VPS'imiz yaylada gibi çalışacak hem de hiçbir kısıtlamaya tabi olmayacak. Size daha önce kaydettirdiğim bir account ID ve URL vardı. Hatırladınız mı? Account ID'yi kopyalıyoruz. Buradaki Your Account ID kısmını silip oraya yapıştırıyoruz. Yine tırnaklara kesinlikle dokunmayın. Yapıştırdık. Cloudflare'da R2'ye geliyoruz. Buradan sağ alttaki Account Details kısmından Manage butonuna basıyoruz. Account API Tokens kısmından Create basıyoruz. Token name'i yine Postgres yapabiliriz. Permission yani yetkiler kısmından Object, Read and Write seçiyoruz. Bu sayede Postgres hem R2'ye bucket'ımıza dosya yazabilecek hem de okuyabilecek. Specify Bucket kısmından alttaki seçenekten sadece bu bucket'ımızı seçiyoruz. Buradan hiçbir ayar ellemeden Account API Token diyoruz. Şimdi burada bir Access Key ID var. Bunu kopyalıyoruz. Buradaki Access Key kısmını silip yapıştırıyoruz. Altındaki Secret Access Key'i de kopyalayıp yine bir alttaki Your Secret Access Key kısmına yapıştırıyoruz. Buradaki Bucket Name kısmını R2 bucket'ımızın ismi neyse benimkinin Postgres. Siz ne yazdıysanız öyle değiştiriyoruz. Ve son olarak Cloudflare Bucket URL kısmını Worker'daki Custom Domains'e yazdığınız adresi yazıyorsunuz. Ben paylaşım.erdemkesal.com yapmıştım, onu yazacağım. Şimdi an itibariyle sitemiz neredeyse hazır. Gördüğünüz üzere Postgres'i ayarladık. Son olarak Nginx yani siteyi asıl gösterecek olan ayarları yapacağız. Burada CTRL X basıyorsunuz. Y basıp Enter'lıyorsunuz. Şimdi Postgres bir takım portlar yönlendirecek. Bu portları eğer böyle bırakırsanız VPS'inizde zafiyet oluşturabilirler. Bunun için yine bu aynı terminale sırasıyla açıklamada verdiğim kodları yazıyorsunuz. Şimdi açıklamada verdiğim bu kodu buraya yazalım. Bu kod ne için derseniz Nginx'e sitemizin ayarlarını ekliyoruz. Yani Nginx'in sitemiz için ne tür konfigürasyonlar uygulayacağını, nasıl yayınlayacağını ekliyoruz. Enter'lıyoruz. Tertemiz bir dosya açıldı. Bunun içine açıklamada verdiğim bu uzunca kodu buraya yapıştırıyoruz. Şimdi bu ne için derseniz, yani bunu anlatması bile ayrı bir zaman alacak. Videoların platformlara rahatlıkla yüklenmesi için sıkıştırmaları kapatıyoruz. Az önce Cloudflare'da gördüğünüz gibi gerekli dosya yükleme okuma yetkilerini koyuyoruz. Şimdi öncelikle bu server name kısmına kendi adresinizi yazıyorsunuz. Ben yaptığım gibi plan.erdemkesal.com yaptım. Client max body size şu demek. Normalde Nginx'in maksimum dosya yükleme sınırı 1 MB. 1 MB da shortslar için hiçbir şey olduğu için bunu 500 yaptım. İsterseniz bunu 1024 yapabilirsiniz. Postgres'in çünkü tek seferde maksimum verdiği izin 1 GB'tır. 500'de kalabilir, 1024'te size kalmış. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra yine CTRL X basıp Y basıp Enter'lıyoruz. Eğer daha önceden eklenmiş bir ayar varsa diye bu komutu yazıp klasik Nginx'in kendi dosyasını kaldırıyoruz. Şimdi sitemizi aktif etme zamanı. Bu komutu yazıyoruz ve Enter'lıyoruz. Bu ne işe yarıyor derseniz biz şimdi sitemizin dosyasını Sites Available klasöründe açtık. Öyle açmamız gerektiği için. Şimdi ise bunu Sites Enabled klasörüne taşıyoruz ve bu sayede sitemiz aktif oluyor. Tabi bunu zaten taşımak yetmiyor. Şimdi buraya Nginx T yazıyoruz. Bu komut yüklediğimiz konfigürasyon yani bu Nginx site dosyasının geçerli olup olmadığını, çalışabilir olup olmadığını kontrol ediyor. Gördüğünüz üzere gayet başarılı. Şimdi buraya sudo systemctl restart nginx yazıp Nginx'i yeniden başlatıyoruz. Şimdi son olarak sitemiz için gerekli SSL sertifikasını yani güvenlik sertifikasını, şifreleme sertifikasını alalım. Sudo certbot Nginx-D buraya sayfanızın adresini yazıyorsunuz ve enter'lıyorsunuz. Certbot bizim için kısacası SSL sertifikası alacak. Hani o
dosyaların üstünde görülen güvenli değil güvenli mevzusu var ya. İşte sitemizi güvenli yapacak. Bizden bir e-mail adresi girmemizi istiyor. Bunun sebebi de ileride sertifika ile ilgili bir sorun çıkarsa sizi buradan bilgilendirecek. Mail yazdık, enterladık. Buradan Y yazıp enterlıyoruz. Buna no yazıyoruz. Şimdi biraz bekliyoruz. Siz de bu adımdan sonra başarılı olup sertifikayı otomatik Nginx konfigürasyonumuza ekleyecektir. Ben en başta belirttiğim gibi kendi VPS'imde bunlar zaten kurulu olduğu için onları bozmamak adına VPS gibi bir sanal makinede çalıştırıyorum. Size bu successful diyecektir. Hiç merak etmeyin. Birazdan VPS'e geçeceğiz. Şimdi bunu yaptıktan sonra yapmanız gereken Cloudflare'dan domaininize tıklayıp SSL Overview kısmına tıklamak. Buradan Configure butonuna basın. Full Strict modunu seçin. Save deyin. Sonra buradan Edge Certificates kısmına gelin. Gördüğünüz üzere sertifikalarımızın hepsi burada görünüyor. Buradan aşağı kaydırın. Always use HTTPC seçeneğine tik koyun. Bu çok önemli. Sonra burada aşağıdaki otomatik HTTPC Rewrites seçeneğine de tik koyun. Bunlar sayfanızı otomatik olarak sertifikalı güvenli adrese yönlendirecektir. Şimdi aslında en sıkıntılı kısma geldik. Benim de en nefret ettiğim kısım. Şimdi ben test amaçlı Postiz'i bir çalıştıracağım. Size göstermek için. Çalıştırmak için sudo docker compose up-d komutunu kullanıyoruz. Eğer bunu yazdığınızda load error in parser hatası verirse buradaki local upload'lık o az önce başına kare koyduğumuz satırı silin ve Cloudflare kısmının bu storage provider, disable registration vesaire bunlarla tam olarak bakın aynı hizada olduğundan emin olun. Bunu yaptıktan sonra ctrl-x deyip klasik kaydedin. Şimdi ilk seferde açılış biraz sürebilir çünkü gereken imaj dosyalarını vesaire indiriyor gördüğünüz üzere. Bu VPS'inizin hızına bağlı olarak kısa da sürebilir, uzun da sürebilir ama eğer iyi bir yerden aldıysanız VPS'inizi muhtemelen kısa sürecektir. Tekrar ve son kez belirtmek istiyorum. Benim VPS'imde bunlar zaten kurulu ve ben zaten kullandığım için tekrar kurmam onları bozabilirdi ve inanın benim bunu ilk sefer kurmam günlerimi aldı. Gereksiz hatalar ve gereksiz sorunlardan dolayı. Şu anlık en optimum halini size anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi ben sanal makineye bir tane Ubuntu kurdum. Bizim VPS'imiz de Ubuntu. Kısacası bu VPS de aynı halt aslında. Bilerek VPS almamızın sebebi şu. Bilgisayarınızı 7/24 açık bırakıp Ubuntu çalıştıracak haliniz yok ya. Ha öyle eski 4 GB RAM'li falan bir bilgisayarınız varsa kurun Ubuntu anasını satayım onu da çalıştırın. Ama elektrik faturası her türlü VPS'in parasından fazla gelir. O yüzden en karlısı bu. Eğer bu kurulum boyunca bir problem yaşadıysanız ya da yaşarsanız yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Ya da açıklamada Postiz'in kendi Discord sunucusunun linkini bırakacağım. O sunucudan bizzat yapımcılarla iletişime geçebilirsiniz. Onlar gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Gördüğünüz üzere hepsi başlatıldı. Şimdi şunu söyleyeyim. Paniklemeyin diye söylüyorum. Postiz başlatıldıktan sonra ilk 5-10 dakika açılmayabiliyor. Sayfa açılırken eğer şu ana kadar anlattıklarımı doğru yaparsanız ya 502 der ya da dümdüz beyaz ekranda kalır. Bunlar 5-10 dakika sürebilir. Şimdi şöyle bir sayfamızı görelim isterseniz. Tarayıcımıza girdik. Adresimizi yazdık. Hoppa. İsterseniz Google'da kayıt olabilirsiniz ya da direkt buradan mail ile giriş yapabilirsiniz. Sırada son yapmamız gereken ve açıkçası en zor olanlar. Bunlar şahsen beni en çok uğraştıran ve nefret ettiğim kısım. Size en kolayca anlatmaya çalışacağım. Şimdi Postiz'in tek eksisi şu. Siz normalde Buffer vesaire gibi sitelerden hesabınızı yetkilendirdiğinizde tek tuşa basıp direkt erişim verebiliyorsunuz. Yani direkt video falan paylaşılmasını sağlayabiliyorsunuz. Çünkü bu servisler Meta ile Google'la resmi partner oldukları için yetkilendirme izinleri olduğu için hesabınızı ekleyebiliyordunuz. Fakat şu anda yaptığımız bir program olduğundan dolayı böyle bir yetki yok. Onun için şimdi ben YouTube, TikTok ve Instagram için anlatacağım. Üçünün de geliştirici sayfalarına gidip uygulama oluşturmamız gerekiyor. Select Project diyoruz. New Project diyoruz. Buna ne isim verdiğinizin çok önemi yok. Oluştur diyoruz. Azıcıkın bekleyelim. Bu arada gördüğünüz üzere sitemiz açıldı. Bende şu an güvenli değil diyor. Çünkü dediğim gibi ben sanal makineden çalıştırdığım için sertifika alamıyorum. Siz fakat sorunsuz bir şekilde sertifikanızı alacaksınız. Hiç böyle bir sorun olmayacak. Gördüğünüz üzere projemiz oluştu. Projemizi seçtik. 3 çizgiye basıp API Services kısmından Library'e tıklıyoruz. Buradan YouTube yazıp aratın. YouTube Data API ve YouTube Analiz API var. Bunların ikisini de etkinleştiriyoruz. İkisini de ekledikten sonra yine 3 çizgiden API Services Credentials kısmına gidiyoruz. Buradan Read Credentials'a tıklıyoruz. Out Client ID'ye tıklıyoruz. Configure Consent Screen basıyoruz. Buraya sitenizin adını yazabilirsiniz. Ben Postiz yazacağım. User Support Email'dan kendi mailinizi seçin. Next deyin. Bakın bu çok önemli. External seçin. Next deyin. Contact the Information kısmı da uygulamayla alakalı bir sorun olursa Google'ın sizi bilgilendireceği mail. Kendi mailinizi
mailinizi yazın geçin. Kabul edip finish diyoruz ve oluşturuyoruz. Şimdi buradan audience kısmına geliyoruz. Burada add users kısmı var. Bakın çok önemli. Add user seçeneğine basın. Buraya YouTube hesabınızın olduğu maili ekliyorsunuz. Eğer aynı hesaptaysa yine aynı maili yazacaksınız. Ben yine aynı maili yazıyorum. Save diyoruz. Şimdi clients kısmına geliyoruz. Create client seçeneğine tıklıyoruz. Buradan web application'ı seçiyoruz. İsmin pek bir önemi yok. Aynı kalabilir. Şimdi burası önemli. Authorized redirect URL. Bu ne demek derseniz sadece buraya ekleyeceğiniz URL'ler uygulamanızı kullanabilir demek. Postgres için eklememiz gereken URL başta sizin domaininiz, artık ne yazdıysanız, sonra bakın slash, ben bunu da açıklamada yazacağım, integrations slash social slash YouTube. Buradaki URL'nin HTTPS olmasına çok dikkat edin. Yanlışlıkla HTTP yazmayın. Sonunda S olacak. Oluştura bastık ve gördüğünüz üzere bize bir client ID ve client secret verdi. Şimdi bir not defteri açtık. Bunları kaydedeceğiz. Bu şifreleri kimseyle paylaşmıyorsunuz. Bakın, olur da bunları paylaşırsanız YouTube hesabınız çalınabilir. Sadece bunu siz bileceksiniz. Google'da işimiz artık bitti. Üstünü çizebiliriz. Sıra geldi TikTok'a. Açıkçası şunu söyleyeyim. Google aralarından en kolayıydı. Buradan sonra daha zor. TikTok'un developer sayfasına geliyoruz. Mailimizi yazıp üye oluyoruz. Bu sizin TikTok hesabınız değil. Bu TikTok geliştirici hesabı. Yani ayrı bir hesap açmamız gerekiyor. Maile gönderdiği kodu giriyoruz. Dümenden bir şifre oluşturalım. Gördüğünüz üzere kayıt olduk. Şimdi buradan developer portala tıklıyoruz. Manage apps diyoruz. Buradan gördüğünüz üzere benim kendi kullandığım uygulama burada duruyor. Bir uygulama bağlayın ya da connect app seçeneğine tıklıyoruz. Bireyseli seçiyoruz buradan ve onayla diyoruz. Uygulama ismini sitenizin ismi yapın. TikTok bunlara çok takıldığı için ve maalesef TikTok uygulamamızı onaylamaları için incelemeye göndermemiz gerektiğinden dolayı saçma sapan bir şey yazmayın buraya. TikTok'un böyle saçma bir bürokrasisi var niyeyse. Sizin adını yazabilirsiniz. Postgres 1237 yapacağım. Uygulama oluşturun diyoruz. Uygulamamıza tıklayalım. Şimdi burada yapmamız gereken maalesef bir sürü ayar var. Öncelikle buradan uygulamamıza bir ikon eklememiz gerekiyor. Bunu yapay zekaya yaptırırsınız. Öyle atla deme bir şey değil. Resize Pixel sitesinden de bunu 1024'e 1024 yapabilirsiniz gördüğünüz üzere. Uygulama kategorisi. Bunu ben other yapacağım. Buraya bu uygulamanın ne için olduğunu buraya yazmanız gerekiyor. Uygulama yayınlandığı zaman bu TikTok kullanıcılarına görünecek aslında. Yayınlamadan kastımız şu. Buraya uygulamanızın ne işe yaradığını yazacaksınız aslında. Translate'ten ya da yapay zekadan şöyle 2-3 cümlelik güzel İngilizce bir metin yazdırıp buraya koyabilirsiniz. Kullanıcıların TikTok hesabını bağlaması için gerekli falan filan gibi. Şimdi bir sıkıntılı yer bu. TikTok web sitenizde bir hizmet koşulları sayfası, bir de gizlilik politikası sayfası olmasını istiyorum maalesef. Şimdi burada işin içine birazcık HTML kodlama girdiği için ben bu videoda bunları sığdıramam. Çünkü benim amacım ne yaptığınızı anlayarak yapmanız. Ezbere kodla yatmak değil. Bu videoda size HTML anlatamayacağım için buraya geçiyorum. Yapay zekadan, dümenden sadece TikTok botlarının okuyabilmesi için bir gizlilik politikası, bir de kullanım koşulları sayfası yaptırabilirsiniz. Bunu Nginx'e nasıl bağlayacağınızı da yapay zekaya sorabilirsiniz. Postgres sayfamız gibi bir konfigürasyon dosyası verir size. Şimdi yorumlarda sen ne anlıyorsun diyenler olabilir. Arkadaşlar bakın, görüyorsunuz. Ben gerekli politikaları kendim yaptım. Buraya adresleri yazacaksınız. Yaptıktan sonra URL'leri. Platform olarak web seçiyoruz. Buraya da sayfamızın URL'sini yazıyoruz. Ana sayfanızı yazmanız iyidir. Çünkü yani şöyle, bu iki sayfayı yaptığınızda zaten bir ana sayfanız da olacak mecburen. Benden bir ana sayfa yaptırırsınız. Ana sayfa linkinizi buraya koyacaksınız. Postgres sayfanızı değil. Şimdi uygulamamızın kullanıcıdan video yükleme gibi yetkiler istemesi gerekiyor. Bu yetkileri ne için kullandığını da burada anlatıyorsunuz. Video yükleme yetkisini şu yüzden kullanıyor gibi bir metin yazabilirsiniz buraya. Ondan sonra OBS ya da Bandicam vesaire bir kayıt programı kurup, Nvidia'nın kendi programı da olur. Postgres sayfanızda bu TikTok bağlantısını tam olarak nasıl kullanacağınızı anlatan bir ekran kaydı alın. O ekran kaydını da buraya yükleyin. Sonra işte şimdi yetkileri ekleme kısmı geldi. Add Products diyoruz. Login Kit, Share Kit ve Content Posting API'ye add basıp bunu kapatıyoruz. Sonra aşağı iniyoruz buradan. Post seçeneğini açıyoruz. Aşağı inip Add Scopes'a basıyoruz ve burada ne varsa add basıyorsunuz. Bakın ne varsa basın burada. Bunları yaptıktan sonra, bütün bu dediğim ayarları da yaptıktan sonra artık Submit for Review tuşuna basıp uygulamanızı incelemeye gönderebilirsiniz. Açıkçası yalan söyleyemeyeceğim. TikTok çok saçma politikalara sahip olduğu için çok saçma sapan sebeplerden reddedebiliyor uygulamanızı. Postgres'in tek sıkıntısı bu ve bunu da maalesef düzeltmek için yapabileceğimiz bir şey yok. Bir program çalıştırdığımız için bu doğrulamaları almamız gerekiyor. Uygulamanızı onayladıktan
onayladıklarında Client Key ve Client Secret'ı kopyalayın. Birazdan anlatacağım şekilde Postiz'e ekleyip hesabınızda paylaşmaya başlayabilirsiniz. Şimdi geldik son kaleyi devirmeye. Facebook yani Instagram. İkisi de beraber oldukları için Facebook'un geliştirici sayfasından yapıyoruz bunları. Şöyle bir login basıyoruz. Facebook hesabınızla devam edeceksiniz. Bakın şöyle bir detay var. Bu kafanıza yazın, bunlar olmazsa problem çıkar. Birincisi Instagram hesabınızın profesyonel hesap olması, aynı zamanda Instagram hesap kategorinizin business yani iş olarak seçili olması gerekiyor. Bunlar önemli. Ondan sonra yoksa bir Facebook sayfası oluşturmanız gerekiyor. Bu sayfayı da Instagram hesabınız ile bağlamanız gerekiyor. Facebook ile giriş yaptıktan sonra sizden telefon numaranızı doğrulamanızı isteyecektir. Telefon numaranızı doğrulayıp işlemleri yapabilirsiniz. Telefon numaranızı doğruladıktan sonra da developer hesabınız açılmış olacak. Hesabınız açıldığında direkt buradan My Apps'e tıklıyorsunuz. Şimdi buradan gördüğünüz üzere Create App butonuna basıyoruz. Uygulama ismimizin çok bir önemi yok. Ben buradan Postiz 1-2-3-7 yapacağım. Next diyoruz. Şimdi burada önemli bir detay var. Eğer siz Instagram ve Facebook için kullanacaksanız buradan All seçeneğine basıp aşağı kaydırıp Manage Messaging Content on Instagram ve Manage Everything on your page seçeneklerine tik koyacaksınız. Eğer Threads için de kullanacaksanız ya da sadece Threads için kullanacaksanız Access to Threads API kısmına tik koyacaksınız. Ben Threads'i anlatmıyorum burada. O yüzden bu dediğim ikisine tik koyup Next diyorum. Herhangi bir business portfolyosuna bağlamamıza gerek yok. Bu uygulamayı herkese açık yayınlamak için gerekiyor. Bu da çok sıkıntılı çünkü herkese açık yayınlamak için şirket evrakları falan istiyor. Gereksiz bürokrasi. Siz uygulamayı herkese açık yapmadan da kendiniz için kullanabilirsiniz. Bu incelemeye gönderme muhabbeti zorunlu olarak TikTok'ta var bir tek. I don't want seçip Next diyoruz. Next diyoruz ve Create App tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz üzere uygulamamız oluşturuldu. Şimdi buradan kullanım durumları seçeneğine giriyoruz. Manage Messaging Content on Instagram seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi buradan Permissions and Features kısmına giriyoruz. Buradaki bütün yetkileri Add tuşuna basıp ekliyoruz. Eğer eklerken hata verirse tekrar Add tuşuna basmanız yeterli. O zaman sorunsuz ekliyor. Buradan bütün yetkileri verdikten sonra sol taraftaki App Settings'te temel seçeneğine gelin. Gördüğünüz üzere burada App ID ve App Secret var. Bunları not defterine kopyalayın. Birazdan ihtiyacımız olacak. Ondan sonra buradan gelişmiş seçeneğine gelin. Aşağı kaydırın. Domain Manager kısmında Add a Domain seçeneğine tıklayıp buraya sitenizin adresini HTTPS olarak tekrar belirtiyorum, çok önemli, yazın ve HTML'e tik koyup Apply deyin. Sonra Facebook Login for Business'ın altındaki ayarlar seçeneğine tıklayın. Buradan aşağı kaydırın. Valid Auth Redirect URLs kısmına az önce YouTube'da yaptığımız gibi HTTPS domaininiz artık neyse /integrations /social /facebook, ama bununla yetinmiyoruz. Bunu kopyalayıp Facebook yerine de Instagram yazıyoruz. Ufak bir detay daha vermek istiyorum. Ekleyeceğiniz bütün sosyal hesaplar için bu geçerli. Bu adresleri yazmanıza rağmen birazdan göreceksiniz, Postiz'den hesabınıza bağlanamadıysanız, Client ID gibi hatalar verdiyse bunların yanına bu aynı adresleri alın. Tam şu integrations ile domaininizin arasına API yazıp bir slash daha koyun. Yani final hali böyle gözüksün. Bunu yaptıktan sonra şöyle kaydedin. Ayrıca bu App Settings kısmından App Domains kısmına direkt ana alan adınızı yazın. Postiz için kullandığımız değil, direkt ana alan adınız. Ondan sonra Save deyip kaydedin. Sonra buradan App Roles görevler kısmına gelin. Add People'a basın. Instagram Tester'ı seçin ve buraya Instagram kullanıcı isminizi yazın. Sonra hesabınızı seçip Add butonuna basın. Şu anda Instagram hesabının tester yetkisini kabul etmesi bekleniyor. Bunu kabul etmek için buradaki Apps and Websites seçeneğine tıklıyoruz. Bizi doğrudan Instagram'a atacak. Instagram hesabımız ile giriş yapıyoruz. Gördüğünüz üzere bizi böyle bir sayfaya attı. Buradan test kullanıcısı davetlerine tıklayıp uygulamamızı görüyorsunuz zaten. Kabul et diyoruz. Facebook Developer sayfamızı bir yeniliyoruz. Şimdi ne işe yarayacak bu derseniz, artık Instagram hesabımızı Postiz'e ekleyebiliriz demek oluyor bu. Eğer Facebook hesabınızı eklemek istiyorsanız doğrudan tester olarak ekleyeceksiniz ve yine aynı işlemleri yapacaksınız. Şimdi VPS'imize geri geliyoruz terminale. cd/opt/postiz yazıp enterladık. Geldik nano docker compose.yaml yazdık. Şu anda ben direkt kendi VPS'imden göstereceğim size.
kendi kullandığım önemli olan yerleri tabii ki de sildim. Bu da size bir ders olsun. Bakın benim burada doldurmadığım yerler bilin ki önemlidir. Size anlatıp da burada doldurmadığım yerler. Bunları kimseyle paylaşmayacaksınız. Geliyoruz buradan. App Settings'e geliyoruz. App ID'yi kopyaladık. Geldik buraya. Facebook App ID'nin yanına yapıştırıyoruz. Sağ tık ile yapıştırın. App Secret'ı da aynı şekilde buraya yapıştırın. En başta YouTube için aldığımız ID ve Secret'ı da bu gördüğünüz iki yerde tam tırnakların arasına yapıştırın. Hangi servise eklerseniz ekleyin. Hangi platforma eklerseniz ekleyin. Burada gördüğünüz üzere Client ID ve Client Secret var. Discord botu mu ekleyeceksiniz? Bakın Client ID, Client Secret, Bot Token. Bu gerekli verileri platformdan alıp bu aralara ekleyeceksiniz. Ekledikten sonra yine CTRL-X, Y, Enter basıp kaydediyorsunuz. Evet, şimdi her şey hazır olduğuna göre sitemizi açabiliriz. Ben size şu anda gerçek kendi kullandığım sayfamı gösteriyorum. Gördüğünüz üzere bakın ben hatta video planlarını da ayarladım buradan. 10 numara yayınlanıyor hepsi. Şimdi size nasıl hesap bağlayacağınızı göstereyim. Buradan kanal ekleye basıyoruz. Eğer Türkçe değilse bu yukarıdaki dil değiştir seçeneğinden Türkçe yapabilirsiniz. Kanal ekleye basıp mesela YouTube'u seçtim. Giriş yapma ekranından hesabımın olduğu maili seçiyorum. Gördüğünüz üzere bakın Google bu uygulamayı doğrulamadı diyor. Bunun hiçbir önemi yok. Devam et diyoruz. Devam et diyoruz. Tekrar devam et diyoruz. Ve hoppa buradan kanalımızı seçip kaydet diyoruz. Olay bitmiştir. YouTube hesabımız eklendi. Instagram için de çok önemli bu. Instagram standalone seçeneğini değil de Facebook Business seçeneğini seçiyoruz. Devam diyoruz. Orada size hangi sayfayı bağlamak istediğinizi sorabilir. Sayfanızı seçip onaylıyorsunuz ve buradan da Instagram hesabımızı seçtiğimiz anda aslanlar gibi eklenmiş oluyor. TikTok için de aynısı geçerli. Uygulamanız doğrulandığı zaman App ID Secret'ı alıp Docker Compose dosyasına yazacaksınız. O kadar. Docker Compose'da herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra Docker'ı yeniden başlatmayı unutmayın. Komut şu an ekranda yazıyor. Videoda 50 kere gösterdim. Bunu unutmayın. Bütün platformlar için yapacağınız şeyler aslında bu kadar. 3 aşağı 5 yukarı bu. Şimdi burada Agent kısmı var. Bunu kullanmak için Docker Compose'daki OpenAI kısmına bir OpenAI API'yi eklemeniz gerekiyor. Öyle yaparsanız da bununla her konuşmanızda çok güzel fatura yazabilir. Pahalı olduğu için OpenAI. Bunu ben tavsiye etmiyorum ama kullanabilirsiniz. Analitik kısmından sayfalarınıza 7 günde veya son 30 günde veya destekliyorsa 90 günde kaç kişinin girdiğini falan görebiliyorsunuz. Şimdi bir önemli kısım medya. Paylaşacağınız bütün videolarınızı buradan yükle deyip buraya yükleyeceksiniz. Bunun alttaki kısımların sizinle hiçbir alakası yok. Videonuzu buradan yükledikten sonra takvime gelin. Mesela ben videomun 16 Ağustos'ta yayınlanmasını istiyorum. Pazar günü. Saat kaçta? Sabah 5'te. Deliler izlesin. 16 Ağustos sabah 5 tam burası. Artıya bastım. Yayınlanacak platformları seçiyorum. Medya ekle deyip videomu seçiyorum. Bundan sonra buradan açıklama yazabilir, başlık yazabilirsiniz. Instagram, Threads ve benzeri sayfalar için zaten en üstteki metin başlık gibi görünüyor biliyorsunuz. Bunlar için ayrı bir başlık açıklama kısmı yok. Ama ve lakin YouTube için var. Şimdi bakın buradan bu dünya seçiliyken yaptığımız, eklediğimiz medyalar, yazdığımız yazılar hepsinde geçerli oluyor. Herhangi birine tıklayıp içeriği düzenle dediğimizde artık burada yaptığımız sadece seçtiğimiz kanala özel oluyor. Oha, abone sayımı doğru yazmışlar. Tekrar dünyaya basıp globale dönebilirsiniz. Belli bir kanalı tekrar globale bağlamak için de buradaki dön seçeneğine basabilirsiniz. Şimdi YouTube için buradaki settings'e basıp kanalınızın altındaki başlık kısmını doldurmanız lazım. Çünkü YouTube için biliyorsunuz başlık ayrı yazılıyor. Buradan başlığı yazacaksınız. Videonuzu kimler izleyebilir, yorumlara izin ver vesaire gibi bütün ayarlarınızı bakın buradan yapabilirsiniz. Etiketlerinizi ekleyebilirsiniz. Yapacaklarınızı buradan yapın. Gördüğünüz üzere kalınlaştırabilir, inceltebilir, gönderi planlayabilir, story planlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bakın görüyorsunuz. Eğer videonuz 9'a 10 sonra Reels olarak paylaşır. Birebir orandaysa post olarak paylaşır. Ayarlarınızı yaptıktan sonra isterseniz buradan etiket ekleyebiliyorsunuz. Bu post liste görünen bir şey. Veyahut gönderiyi her 3 günde bir bu saatte tekrarlanacak şekilde falan ayarlayabilirsiniz. Pek gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum ama isterseniz yayınlamadan önce taslak olarak kaydedebilir. Hemen şu an yayınlayabilir ya da takvime ekle deyip belirlediğiniz saatte yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Evet, bu videodan buraya kadar diyebilirim. Videonun YouTube hesap bağlama kısmından sonrasını 4 kere anlattım. Üçünde de bir sorunlar olduğu için artık bunaldım diyebilirim. Ama her şerde bir hayır vardır derler. Ben de yanlış anlattığım yerler varmış. Bunu son seferde fark ettim. Bu videodan buraya kadar daha pek çok yararlı videolar paylaşıyorum kanalımda. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ekranda çıkan videoları izlemenizi de şiddetle tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.